Herkese merhabalar, Şehirdar sayfasına hoş geldiniz. Bugün ilk kovanımızın hasadını gerçekleştireceğiz. Uzun bir aradan sonra. Şimdi bugünkü yapacağımız işlemlerde şimdi artık Ağustos'un sonlarındayız ve Eylül'e girmeye başlayacağımız için o yüzden buradaki bütün katları sağmayı planlıyorum. Bugün de sağma işlemi yapacağız ama sağma işlemine geçmeden önce şimdi arıları süzme yapacağımız yere geldik. Burada bir kesim tahtamız var. Basit kendi yaptığımız. Yanında da yeni ikinci el alınan ikili süzme makinesi var. Tabii ki ben bu ikili süzme makinesini isteyerek almadık ama biraz mecburiyetten ve işimiz acele olduğu için bunu aldık. Normalde ben ikili süzme makinesini kullanmayı istemiyorum. Yapılan işi gerçekten çok uzatıyor. Minimum 3 çıtalı bir arı süzme makinesiyle bunu yapmak lazım. İşe başlamadan önce de maskemizi takarak bal süzme işlemine başlıyoruz. Şimdi bugün bütün çıtaları keseceğiz. İlk öncelikle yapacağımız işlem peteklerin ağırlığına göre petekleri seçip bunları ikili süzme makinesine yerleştireceğiz. Eğer çıtalarda sıralama varsa da peteklerin sırlarını aldıktan sonra tezgaha koyacağız. Çünkü aksi takdirde petekleri süzüle buradaki ballar çıkmayacak. Şimdi bu anlattıklarımızı birçok arıcı bildiği için neden anlatıyorsunuz diye sorarsanız emin olun bunu Instagram'dan çok soran arkadaşımız oldu. Yani petekleri süzmeden önce sırlarınızı almamız gerekiyor. Ve peteklerin kesimini yerleştirip makineye koyduğunuzda da bunu yakın çekimlerle göstereceğim. Makinenizi bir anda hızlandırmayın. Çünkü bunu yaptığınız zaman peteklerinizi kıracaksınız. Makineyi biraz daha yavaş çevirmeniz gerekiyor. Yani ilk etapta ilk yüzlerini yaparken orta şiddetle çevirmenizi ve çıtaları çevirip arka kısımlarını süzdüğünüz zaman da aynı şekilde yapıp daha sonra hızlanmanızı tavsiye ederim. Bunları yaptığınızda petekleriniz kırılmayacaktır ve arılar bunları tamir etmek için daha az uğraşacaklardır. O yüzden petekleri abanarak çevirmeyin. Kırılan petekleri arılar onarıyor mu? Onarıyorlar. Hiçbir sıkıntı da olmuyor. Siz petek hizallarını aynı hizaya getirdiğinizde arılar bunları zaten tamir edecekler. Şimdi sıra alma işlemini yaparken gördüğünüz gibi petekleri kesiyoruz ve bazen bıçağın değmediği yerler oluyor. Buraları da ben tekrardan bıçağa vurmuyorum. Çünkü böyle bıçağa vurduğumuz zaman çıtalar zarar gördüğü için direkt yanımda bulunan sıralma rulosuyla yapıyorum bu işlemi. Bütün işlemi neden sıralma rulosuyla yapmıyorum derseniz de bunu ben geçen sene denedim ve başarılı bulmadım. Yani bütün gözleri patlatmıyor. Hatta çok uzun süre petekte gezdirmeme rağmen hala petekte patlamamış gözler bulunuyordu. O yüzden sır bıçağıyla kestikten sonra kalan yerleri bununla yapıyorum. Şimdi bu birinci kovanında bulunan 30 tane çıtayı gördüğünüz gibi keseceğiz. Şimdi normalde geçen sene ben bu işlemi tek başıma yapmıştım ve 2 saat kadar falan sürmüştü ama bu ikili bal süzme makinesinden dolayı bu iş bayağı uzun sürecek. Öyle gözüküyor şu an için. Şimdi balları süzdüğümüz için bal süzme makinesinin dibinde ballar birikiyor. Ballar biriktiği için de Ertekin abi ben balları kesip süzerken o da kavanozlamaya geçti. Yani böyle bir iş paylaşımı yaptık. Şimdi yakından da bal kesme işlemini görebiliriz. Arıları 2 kilometre mesafe uzaktayız ama kovanda kalan birkaç tane arı kovana bir sinyal verdiği için şu an gördüğünüz gibi kovandaki arılar yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu bize bir zarar vermiyor. Sadece etrafımıza uçup biraz işlerimizi yavaşlatıyorlar. Tek sıkıntısı bu. Şimdi gördüğünüz gibi peteğimizi keserken mümkün olduğunca çıtaya zarar vermeden kesiyoruz. Çünkü ne kadar az çıtaya zarar verirsek arıların bunu düzeltmesi de o kadar kısa sürecektir ve daha az uğraşacaklardır. Bazen bu biraz fazla gidip çıtaya zarar verebiliyor ama mümkün olduğunca düzgün kesmeye çalışıyoruz. Şimdi videoda gördüğünüz gibi. Şimdi bugünkü yapacağımız işlem bu şekilde olduğu için bütün kesme videolarını göstermeyeceğim ve videoyu mümkün olduğunca kısa tutmak istiyorum. Şimdi çıtalarımızı kestik ve bal süzme makinemize koyduk. Şimdi de bal süzme makinemizde bu işlemi nasıl yaptığımızı göstereceğim. Gördüğünüz gibi ilk etapta çıtanın ilk taraflarını süzerken petekleri çok hızlı çevirmiyorum. Yavaş yavaş çeviriyorum ve hızı biraz daha arttırdıktan sonra çıtanın diğer yüzlerini süzdükten sonra hızımı biraz daha fazla arttıracağım. Çünkü hem bunu yaptığınızda makinenin balansı oturmuş oluyor ve balans yapmıyor. Hem de bal süzme işlemi biraz daha rahat oluyor. Yani makine daha az sallanıyor. Şimdi bu işlemi yaparken işinizi uzatıyor gibi gözükebilir ama bu işlem işi uzatmıyor. Emin olun daha da kısaltıyor. Hem daha az güç harcıyorsunuz. Makinenin sabit kalması için de uğraş vermiyorsunuz. Şimdi makine ikinci tarafına sürerken biraz daha hızlı arttırıyorum ve petekten çıkan balların azaldığını görünce makineyi durdurup diğer tarafını da tekrardan süzdükten sonra işlemi bitireceğim. Şimdi bu kovandaki bal süzmeli işimiz bitti. Gördüğünüz gibi 3 milimlik bir süzgeçten geçirip balları bu şekilde kavanozluyoruz. Şimdi bizim videolarımızda gördüğünüz balların bazılarında sır yoktu. Ama bu çıtalar 2 aydan fazla süredir kovanda beklediği için artık bu kovanda bir nem kalmadı. Çünkü kovanda ilk hasadı gerçekleştiremedik. Hava şartlarından dolayı benim istediğim kadar balda olmadığı için ben ilk sağımı yapmadım ve ikinci sağımı bıraktım bütün işlemleri. O yüzden buradaki gördüğünüz çıtalarda bazıları tamamen sırlanmamıştı. Ama balların da nem oranları çok azaldığı için ben bunu çok umursamadım. Çünkü kovanda 30 tane çıta var. 30 yarısından fazlası kapalı çıtalı bile. Çünkü kovanda 30 çıtayı süzdük. Bu süzdüğümüz çıtaların yarısından fazlası tamamen sırlanmış ve nemleri azalmış bir şekildeydi. O yüzden bu çok dert edilmeyecek bir konu.
Zaten kovandaki nem ölçümünü yaptığımızda da ortalama 16 civarlarına geliyor. Bu da gayet güzel ve yeterli. Düşük bir nem oranı var çıtalarda. Zaten düşük nemli çıtanın net bir fotoğrafını da şu an koyuyorum. Süzdüğümüz çıtaların tamamı bu şekildeydi. Yani çıtalarınız bu şekildeyse nemi düşük bir bal elde etmiş oluyorsunuz. Kovanızdaki balların nemleri ne kadar azsa balınız da o kadar kaliteli oluyor. Geçen seneki yaptığım işlemlerde balları süzdükten sonra bir 15 gün boyunca kavanozların ağzı açık bir şekilde bekletiyordum ama bu sene bunu yapmayacağım. Dediğim gibi zaten çıtalar kovanda 2 aydan fazla süredir beklediği için bu çıtaları daha fazla bekletmenin manası yok. Ballarımızı süzdük, kavanozladık ve satışa hazır bir halde bekliyorlar. Şimdi buradaki işlemlerimiz çok uzun olduğu için ve sabah saat 10'da başladık. Gece de saat 11.30'da bitti. O yüzden bu videoyu daha fazla uzatmayacağım. Şimdi bu kovandan bu sezon 60 kilo bal elde ettik. Normalde benim hedeflediğimden 40 kilo daha az geldi. Bu sene elimizden geleni yaptık. Kuraklık ve hava şartları pek uygun olmadığı için istediğimiz kiloları alamadık. O da yapacak bir şey yok çünkü biz elimizden geleni fazlasıyla yaptık. Arılarımızı çoğalttık, kolonimizi genişlettik. Ama dediğim gibi iklim maalesef el vermedi. O yüzden de yapacak bir şey yok. Yine de iyi bir bal oranı aldığımı düşünüyorum. Şimdi bunun kavanozlarını ayırmadım ama toplu bir fotoğraf koyacağım. Videoda gördüğünüz gibi. Bu aldığımız balların bir kısmı. Zaten fotoğrafı da gece yarısı çektim. Geri kalan hasadı da bir sonraki videoda göstereceğim. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim bu haftaki videom bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.